Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Çin-Tayvan gerginliği devam ediyor. Çin-Tayvan gerginliği biliyorsunuz Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Çin'in Tayvan'ı tanımamasından kaynaklı olaraktan buradaki gerginlik uzun yıllardır devam ediyor. Pelosi'nin bölgeyi ziyaret etmesi ve bunun ardından Çin'in karizmasının çizilmesiyle birlikte arkadaşlar Çin bugün Tayvan bölgesinde önemli sayılabilecek balistik füzelerle tatbikata başladı. Bütün bunların neticesinde altında bazılarının söylediği gibi düşüşler sert olur mu? Birazdan videomuz içerisinde bunları işleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı da başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız seviniriz sevgili dostlarım. Ayrıca kanalıma abone olmamış tüm dostlarımızı kanalımıza abone olmaya da davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretiyle ilgili olaraktan Çin bugün balistik füzelerle, gerçek mermilerle yapmış olduğu tatbikatla Tayvan'a gözdağı vermeye devam ediyor. ABD bölgesinden önemli tepkiler gene bölgeye gelmekte. Fakat Çin Pelosi'nin ziyaretini engelleyemediği için arkadaşlar burada bir R vites yapma pozisyonunda kendisini görmemek için bölgeye planladığı gibi arkadaşlar saldırılarına devam ediyor ve bunu da tatbikat adı altında dünya basınına ulaştırmaya çalışıyor. Bütün bunlar devam ederken dolarda son durum, altında son durum, gümüşte son durum ne olabilir? Şimdi sizlerle birlikte buna bir göz atalım. Evet, altın bildiğiniz gibi dünya üzerindeki kaoslardan beslenen bir emtia, enflasyondan beslenen bir emtia ve bütün bunlar neticesinde yukarı yönlü hareketine altın devam ediyor sevgili dostlarım. Bu arada dolar Türk lirası kuruna baktığımız zaman da dolar Türk lirasında bizler için ne demiştik sizlerle birlikte? 17 lira 75 kuruş bizler için olmazsa olmaz defansif alan bölgemiz ve önemli destek alanımız. Merkez Bankası'nın ise arkadaşlar dolarda özellikle defansif olarak durduğu bölge şu an itibariyle 18 TL bölgesinden geçen alan gibi gözükmekte. Burada da Merkez Bankası'nın 18 TL civarındaki hala daha defansif hareketi devam etmekte. Kurlar üzerindeki baskıya, döviz üzerindeki baskıya baktığımız zaman hala daha yukarı gitmekte istekli olan bir dolar Türk lirası sizlerle birlikte zaten izliyoruz. 18.40 civarlarında bir ana hedef bölgesini hala kendine belirlemiş bir dolar Türk lirası karşımızda. Haftalık grafik olarak baktığımız zaman bizlerin dolar kurunda 16 lira 50 kuruş üzerindeki zaten ana hedef bölgesi de kırılmış önceki olan rekor seviyesi 18 lira 40 kuruş civarından geçen ana alan bölgesi olarak gözükmekte. Bizler sizlerle birlikte sevgili dostlarım bu 18 Türk lirasından geçen bölgenin maalesef ki biliyorum ki siz de bende aynı düşünce içerisindesinizdir mutlaka. Bu bölgenin yukarı yönlü kırılacağı yönünde. 17.75 stratejimiz altında burada dediğimiz gibi bir defansif hareket bizde kuracak olursak buranın ilk hedefindeki direnç bölgesi 18 lira 25 kuruş civarından geçen alan olarak dikkat çekiyor. Dolar buradaki hareketlerini 18-25 civarına doğru ben hala yukarı yönlü devam ettireceğini düşünen taraftaki kesimim. Tabii ki bu kısa vadedeki ana hedef bölgemiz 18-25 sizlerle birlikte takipte olacağımız önemli bir seviye. TÜİK enflasyon verileri açıklandı. Hepimizin izlediği üzere %79,60 civarlarında bir TÜİK enflasyon verisi açıklandı. Tabii buna reel de baktığımız zaman sevgili dostlarım yani reel anlamda bizlerin hissettiği veya sizlerin hissettiği gerçek enflasyon oranına baktığımız zaman bu gıda üzerine olsun, enerji olsun, maliyetlere, gübre maliyetlerine olsun baktığımız zaman bizlerin cebimizdeki para ile ENA'nın açıklamış olduğu 79,6 oranındaki enflasyon oranıyla karşılaştırdığımız zaman bu fiyatın bizlerin hiç de hissetmediği enflasyon oranının çok çok altında açıklanan bir rakam olduğuyla ilgili düşüncemiz de değişmiş değil. Gönül isterdi ki sevgili dostlarım gerçek enflasyonun açıklandığı, gerçekten vatandaşın enflasyona ezdirilemeyecek kadar ki seviyeler üzerinden maaşlarının fiyatlanması. Tabii buradaki enflasyon oranları neye göre açıklanıyor? TÜİK'te tam bir kapalı kutu. Bunun fiyatların nerelerden alındığı da gene vatandaşlara açıklansa vatandaşlar da gider buradan alışverişlerini gerçekten TÜİK'teki enflasyon oranına göre yapmaya çalışırlar. Fakat bu da gizleniyor. Bu fiyatların nerelerden alındığı o da bir aşikar ve muamma şeklinde
duruyor. Tabii yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an resmi kurum olarak TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri geçerli olduğu için biz de %79,6'lık enflasyon oranına şu an için uymak zorundayız. 2022 yılları içerisinde dolar kuru beklentimi zaten hepiniz biliyorsunuz. Bununla ilgili 2022 dolar tahminleri videolarımı Ocak ayından itibaren yayınladım. Burada zaten uzun vadeli dolar kuru, yani uzun vadeli dediğim bir yıllık tahminlerimiz mevcut. Buradan videoları izleyerekten sizler de bu bir yıllık dolar kuru tahminlerimi takip edebilirsiniz. Altın tarafına baktığımız zaman altındaki olayların bazılarının anlattığı gibi düşüş süreci içerisine girecek olmasıyla ilgili videoları ben de izliyorum. Fakat şimdi şöyle bir şey var sevgili dostlarım. Şu ortamda Çin, ABD krizinin yaşandığı, Tayvan'la ilgili bir krizin yaşandığı bir ortamda Tayvan'ın da dünya genelinde bir çip üreticisi, %50'sinin, dünya genelinin %50'sinin çip ihtiyacını karşılayan bir kendi bağımsızlığını ilan etmiş ülke olduğunu da düşünürsek, Pelosi'nin bu bölgeye yapmış olduğu ziyaret boşuna bir ziyaret zaten değil. Çin'in kendini kapatmasıyla birlikte çip tarafında oldukça dünya genelinde bir kriz yaşanıyor. Bu arabalarda olsun, başka bilgisayar ürünlerinde olsun, birçok üründe kullanılan çip maalesef ki dünyada zincirinin kırıldığı bir alan. Bu da araba fiyatlarını, elektronik eşya fiyatlarının ve dolayısıyla da enflasyonun yukarı çıkmasında büyük bir etki yaratıyor. Bizler için altının ons tarafında takip ettiğimiz şuradaki trendin üst tarafı 1772 dolar seviyesi üzerinden geçiyor sevgili dostlarım. O yüzden bizler altını takip ederken sizlerle birlikte ne demiştik? 1680 bizler için bir dip bölgesi olarak izlenecek alan. Yani bu alanın altında hareketler şu an için altında bizler beklemiyoruz. Ve yukarıda altındaki hareketlerin gerçekten bir yükseliş kanalı bandı içerisine girebilmesi için de 1772 dolar üzerindeki kapanışları takip etmemiz gerekli diye açıklamada bulunmuştuk. Şimdi 1680 ve 1772. 1772 gerçekten önemli ve kuvvetli bir direnç bölgesi. Biz bunu yukarı yönlü aşar isek arkadaşlar, bir kere bizlerin burada bir özellikle takip etmemiz gereken seviyenin ilk etapta 1830 dolar civarına doğru hala daha yukarı yönlü seyrini devam ettirecek bir ons altın civarından geçen alan olarak gözüküyor. Burada artık bizler için ons altında düşüş taraflı bir trend değil de yukarı yönlü bir trendte 1830 dolar seviyeleri takibimizde olacak. Ons altın ve dolar gelişmelerine bağlı olaraktan jeopolitik dünya üzerindeki ekonomik gelişmeleri de bir araya getirdiğimiz zaman tabi biliyorsunuz dolar ve altın karışımından Türkiye'de gram altın meydana geliyor ve gram altın takip eden sevgili dostlarımız için de üst bandın, şurada takozumuzun üst bandından geçen alanın zorlandığını görüyoruz. Bizim buradaki alanımız 1030 seviyesinden geçen bölge. Gram altıncılar için şimdilik şu 1030 seviyesi gerçekten önemli bir seviye. Bu seviyeyi gram altıncıların dikkatli bir şekilde takip etmesinde fayda var. Buranın gene bizler sizlerle birlikte takip ettiğimiz zaman alt kanalından geçen önemli bölgesi ve önemli destek bölgesi ise sevgili dostlarım şurada 962 TL civarına yükselmiş oldu. 962 bizim olmazsa olmaz destek ve stop bölgemiz. Yukarıdaki de kısa vadeli hedef bölgemizin 1030 TL civarından gram altın tarafında geçtiğini görüyoruz. Takip edeceğimiz alan bu bölge ve Asya'nın ısınması, ABD'nin bu olaya müdahil olması, Çin'i kızdırması, Çin'in yapmış olduğu gerçek mermili, kullanmış olduğu balistik füzelerle birlikte Tayvan tarafına bir gözdağı vermesi, fakat ABD tarafından da böyle bir Tayvan tarafına saldırı olması durumunda mutlaka müdahil olunacağı yönündeki açıklamalar altın tarafını da hareketlendirmiş durumda. Bu yüzden altın tarafında özellikle şu aralar bir düşüş beklemek yani iş bilmezlikten başka bir olay bence taşımaz sevgili dostlarım. Hem teknik olarak yön yukarı altın tarafında gözüküyor hem de temel analiz bakımından baktığınız zaman altının yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklentiler dahilinde. Geri çekilmelerde ons altın tarafında tabii ki 1750 dolar önemli. 1750 dolar seviyesi de gene ons altın tarafında takip edilecek alan. Buna mukabil olarak da 1010 seviyesinden geçen alanda gram altın tarafında düzeltme seviyelerinde takip edilecek önemli seviyeler gibi gözüküyor. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşte beklentimiz dahilinde arkadaşlar yukarı yönlü mumlar ve hareketler bizim
sizlerle birlikte takip ettiğimiz alanlar içerisinde. Tabii haftalık kapanışlar bazında baktığımız zaman bizler için en önemli olacak haftalık kapanış mumu gümüş ons tarafında 20 lira 25 20 dolar 25 kuruş seviyesinden geçen alan. Bakın şuradaki EMA üzerinde. Bu da 20 dolar 25 sent civarından geçen bölgeden geçiyor. O yüzden gümüş takip eden arkadaşlarımız ons bazlı gümüşte 20 lira 25 kuruş 20 dolar 25 sent civarından geçen alan önemli bir alan ve bu alan altında bizler kapanış görmedikçe burada hala da bizler için 21 dolar 50 sent civarından geçen alan önemli ve kritik bir kısa hedef bölgesi olarak takip edilecek bölgedir. Burada 21.50'yi yukarı yönlü kırmamızla birlikte ben arkadaşlar artık burada gümüşün ons tarafında da 24 dolar 80 sent civarına doğru bir ana hedef ve uzun bant aralığı bekliyorum. Yani buradaki bizim kısa bant aralığımız 20-20 seviyesi. Uzun bant aralığımızda 24 dolar 80 sent civarından geçen bir gümüş olacak. 20-20 üzerinde kalındıkça geri dönüşler sevgili dostlarım yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla sadece bir alım fırsatından ibaret değildir ve bu şekilde de kalacaktır diye düşünmeye devam ediyorum. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşte ons bazlı gümüş ve TL bazlı dolar hareketlerinden kaynaklı olarak da bizim burada dip seviyemiz 10 lira 90 kuruş civarından zaten geçen alan idi. Gümüş TL'yi takip edenler ve yatırımını buna göre yapan arkadaşlarımız için gerçekten önemli bir bölge. 10.90 seviyesinden geçen alan. Forexçiler ve Viyopçular kaldıraçlı işlem yapan veya bankalarda döviz işlemi, dolar işlemi, altın işlemi ve gümüş işlemi yapan sevgili dostlarım. Bankalarda şu an makaslar çok açık olduğu için pek al-sat döneminde değiliz. Çünkü buradaki al-satlarda dikkatli olmanızda fayda var. Gümüş ve altın üzerinde takipte bulunanlar Forex ve Viyop piyasalarında yön hala da gümüş tarafında hem teknik ve hem temel olaraktan yukarı yönlü gözükmekte. Burada 11.70 önemli bir direnç bölgesi demiştik gümüşün gramında. Ve burada da bu bölgenin ben aşılıp gümüşün gram tarafında 12 lira 50 kuruş seviyesinde bulunan bizlerin kısadaki ana hedef bölgesine doğru hala da gümüşün gram tarafında yukarı yönlü hareketlerin dünyadaki bu son ekonomik gelişmeler, gıda zincirlerinin kırılması, enerji sektöründeki fiyatlardaki artış hala da enflasyonist baskı olarak da etkisini devam ettireceğinden dolayı gümüş bazlı ürünler, altın bazlı ürünler hala da yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir ve baskılamanın bitmesiyle birlikte de yukarı yönlü sert hareketlerine devam edeceklerini düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım sizlerle birlikte doları, altını, gümüşü inceledik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.